O Rusya-Ukrayna savaşının fiili olarak başlamasıyla birlikte tüm dünyanın merak ettiği isimlerden biri. Savaş koşullarında 2 çocuğuyla birlikte ülkesini terk etmeyeceğini, eşi Volodymyr Zelenski'nin yanında kalarak ailesini koruyacağını söylemesiyle takdir topladı. Ama savaş devam ederken Vogue dergisine verdiği pozlarla da eleştiri yağmuruna tutuldu. Karşınızda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın profili. İçeriye başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha fazla aboneye ulaşmak, daha fazla içerik üretmek adına bizi gerçekten motive ediyor. Her hafta önemli bir ismin hayatını anlattığım Profil serisinin yeni bölümlerini kaçırmamak için GZT'nin YouTube kanalına hemen şimdi abone olmayı unutmayın. Olena Zelenska evlenmeden önceki adıyla Olena Kyasho 6 Şubat 1978'de Ukrayna'da doğdu. Doğduğu bölge olan Kryvyi Rih o dönemde Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve bölgede Rusça konuşuluyordu. Üniversite eğitimini mimarlık üzerine aldı. Yıllar sonra hayatını birleştireceği Volodymyr Zelenski ile hikayesi ise filmleri aratmayacak türden. Olena ve Zelenski aynı yıl, aynı yerde doğmuş, aynı okullara gitmiş ve aynı çevrede yetişmişti. Hatta ortak arkadaşları bile vardı. Ama buna rağmen üniversite yıllarına dek tanışmadılar. Ta ki aynı üniversiteye gidene kadar. Üniversitede birbirlerini tanıyıp arkadaş oldular. Mezun olduktan yıllar sonra evleneceklerini ise bilmiyorlardı. Olena eğitimini aldığı mimarlık mesleğini yapmadı ama çok daha farklı bir alanda başarı gösterdi. Senaristlik yapıyordu. Volodymyr Zelenski bir komedi grubuna dahil oldu ve giderek ünlenmeye, popüler olmaya başladı. Olena da bu komedi grubuna senarist olarak katıldı. Zelenski'nin oynadığı dizilerin ve televizyon şovlarının yazarı ondan başkası değildi. İkilinin bu yıllarda başlayan ilişkisi 8 yıl devam etti. Zelenski giderek ünlenen bir komedyenken o kırmızı halıda boy göstermekten kaçınıyordu. Zelenski ve eşi Olena 8 yıl süren ilişkilerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı alarak 2003'ün Eylül ayında evlendi. Çiftin evliliğinden bir yıl sonra kızı Alexandra, 2013'te de oğlu Kirill dünyaya geldi. Olena eşinin siyasete atılmasını hiçbir zaman istememişti. Ama buna rağmen eşinin bu konuda son derece kararlı olduğunu görünce desteğini çekmedi. Zelenski 20 Mayıs 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı oldu. Olena da artık First Lady unvanını alarak tüm dünyanın dikkatini üstüne çeken bir isim oldu. Ama görünen o ki Olena Zelenska dikkatleri üzerinde toplamayı pek de seven bir isim değildi. Mütevazı bir hayat tercih ettiği ve kameraları sevmediği için eşi devlet başkanı olana kadar spot ışıklarından adeta bir ustalıkla kaçmayı başardı. Ama büyük bir çabayla sürdürdüğü gözlerden uzak yaşamı First Lady olduğu günden itibaren sona erdi. Onu artık herkes tanıyordu. Ukrayna halkının sempatisini kazanması ise zor olmadı. Samimi tavırlarıyla kısa sürede Ukraynalıların gözünde iyi bir yer edindi. First Lady olduktan sonra cinsiyet eşitliği ve çocukların gıdaya erişimi konuları üzerine çalışmaya başladı. Geldiği konumun gücünü bu uğurda kullanmaktan çekinmedi. Aralık 2019'da Focus dergisi tarafından kendisine dünyada en etkili 100 Ukraynalı listesinde 30. sırada yer verildi. Koronavirüsün pik yaptığı 2020'nin Haziran ayında koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu iyi değildi. Enfeksiyonu giderek ilerliyordu. Kötüleşince hastaneye kaldırıldı. 3 Temmuz 2020'de ise tekrar sağlığına kavuştu. Aslında biz onun adını Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği 2022'nin Şubat ayında duymaya başladık. 44 yaşındaki Olena Zelenska'nın savaş boyunca eşini desteklemesi ve dik duruşu onunla ilgili dikkat çeken detaylardan biri oldu. Halka moral vermek için bu yönde mesajlar paylaşıyordu. Özellikle de çocuklarıyla birlikte Ukrayna'da kalacaklarını açıklamasıyla pek çok kişinin takdirini topladı. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin herkes kendi acısını gidermek ve başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yapıyor, buna dayanmak denebilirse dayanıyorum diyordu. Bir açıklamasında da başlarda savaşın olacağına inanmadığını, hatta pasaportunun bile hazır olmadığını söylemişti. Ayrıca Olena Zelenska'yı en çok yıpratan şeylerden biri de kaçırılma ya da öldürülme ihtimaline karşı gizlenmek zorunda kalmasıydı. Bir röportajında güvenlik kaygıları nedeniyle gizli bir yerde yaşadığını söyleyerek gizlenmek utanç verici demişti. Zelenska'nın Instagram hesabından Putin'in ölüm timlerine meydan okuduğu paylaşımda uzun süre konuşuldu. Paylaşımında "Biz kocaman bir orduyuz ve bugün ne ağlıyorum ne de korkuyorum" yazıyordu.
Zelenski, Rusya'nın saldırılarına dair yaptığı her açıklamayla gündem olurken, Olena Zelenska da savaşın ilk günlerinden bu yana yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla ülkesine ve eşine verdiği desteği bir an olsun kesmedi. Olena'nın sesi gün geçtikçe daha büyük bir kitleye ulaşıyordu. Böylece daha fazla popüler olmaya başladı. Ardından Zelenski ve eşi Vogue dergisi için kamera karşısına geçti. Çiftin özel çekimi Cesaretin Portresi başlığıyla yayınlandı. First Lady Vogue için verdiği röportajda savaş için "Bunlar hayatımın en korkunç aylarıydı. Duygusal olarak süreci nasıl idare ettiğimizi kimsenin anlayabileceğini sanmıyorum. Eğer çocuklarımdan ayrı kalsaydım bu dönemden nasıl sağ çıkardım bilemiyorum" dedi. Ayrıca Vogue, Olena Zelenska için savaşta insanların deneyimlerinden bahseden ilk kişi yazmıştı. Kimileri kareleri çok beğense de eleştiriler kaçınılmazdı. Bu pozlar uzun süre gündemde kalsa da gündemde kalmalarının asıl nedeni Ukrayna böylesine zorlu bir dönem geçirirken Zelenski'nin ailesinin poz vermiş olmasıydı. En ağır eleştiri ise Avustralyalı muhabir Avi Yemini'den geldi. Yemini, Vogue'un kapağıyla birlikte attığı bir tweette "Savaşın başında Zelenski'nin çelik yelekle cephede çekilen yüzlerce fotoğrafına maruz kaldık. Demek ki o fotoğraflar sahteymiş. Tıpkı kendisi gibi. Şimdi de Vogue için poz veriyor." Batılı vatandaşların birkaç milyarcık vergisiyle yorumunu yapmış ve tweet kısa sürede yüzlerce beğeni ve retweet almıştı. Olena Zelenska'nın eleştiri yağmuruna tutulduğu bir diğer şey ise ona duyulan sempatiyi alt üst etmeye yetti. Ukrayna'da savaş devam ederken 5 milyon Ukraynalı evini, ülkesini terk etmişken, başkent Kiev dahil 14 kent elektriksiz bir vaziyetteyken, 2 milyon kişi ekmek bile bulamazken onun Paris'e giderek 50 bin euroluk yeni yıl alışverişi yaptığı iddia edildi. 11 bin euroya aldığı yüzük, 10 bin euroya aldığı çanta, 12 bin euroya aldığı saat ve diğer ultra lüks harcamaları Zelenski'nin eşine gösterilen tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. First Lady'nin olaylı alışverişi sosyal medyada kısa sürede trend topik oldu. Ayrıca Olena Zelenski'ye ait özel bir jette çekilen, üzerinde marka kıyafetlerin olduğu bu fotoğraf paylaşıldı. Ama bu fotoğraf sahte. Fotoğrafın orijinali Hex kripto para birimi kurucusu Richard Hearst'a aitti. Richard bu fotoğrafı 2022'nin Nisan ayında kendi Instagram hesabından paylaşmıştı. Fotoğraf sahte olsa da alışverişe dair First Lady'den herhangi bir yalanlama gelmedi. Nitekim Ukraynalı yetkililer de Zelenska'nın özel jetteki fotoğrafının sahte olduğunu söylese de bu alışverişi yalanlayamadı. Ama yine de söz konusu alışveriş iddialarının doğru olup olmadığına yönelik bir belge yok. Ayrıca bunun Rusya tarafından yürütülen karalama kampanyası olduğuna dair inanç da hakim. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Olena Zelenska sadece ülkesinde değil, tüm dünyaca bilinen, savaşa ve çocukları olmasına rağmen ülkesini terk etmeyen güçlü bir kadın olarak tarihe geçse de bu popülaritenin getirdiği magazinsel yön hala konuşulmaya devam ediyor. Ve First Lady'nin çizdiği güçlü kadın imajı Paris'teki olaylı alışveriş iddiaları ve Vogue'a verdiği pozlarla sekteye uğramış gibi görünüyor. O Rusya-Ukrayna savaşının fiili olarak başlamasıyla birlikte tüm dünyanın merak ettiği isimlerden biri. Savaş koşullarında 2 çocuğuyla birlikte ülkesini terk etmeyeceğini, eşi Volodymyr Zelenski'nin yanında kalarak ailesini koruyacağını söylemesiyle takdir topladı. Ama savaş devam ederken Vogue dergisine verdiği pozlarla da eleştiri yağmuruna tutuldu. Karşınızda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın profili.